Başarısıyla tanınan bir adam düşünün. Başarılı olduğunu herkesin kabul ettiği biri. Ve bu adam tek bir öğleden sonra da 48 milyon dolar kaybetti. Ama dikkat et, şirketi batmadı, krize girmedi, piyasa çökmedi, parayı savurganlık nedeniyle kaybetmedi. Onu batıran şey buydu. Yanlış anda atılan tek bir imza. Bir yıl erken verilmiş bir karar. Alan Tay, kağıdın üstüne kalemi bastırdığı o an, geleceğinin 48 milyon dolarlık kısmı sessizce yok oldu. Ve o bunu haftalarca fark etmedi bile. İşte bu hikayeyi rahatsız edici kılan şey şu. Adam hiçbir şeyi yanlış yapmadı. Çok çalıştı. Rakamlar gerçekti. Kar gerçekti. Sadece bir tek şeyi ters yaptı. Sırayı. Doğru hamleleri yanlış sırada oynadı. Ve şimdi sana söyleyeceğim şey kariyerinin, servetinin, belki de tüm hayatının nereye gideceğini belirleyebilir. Zengin olmak, doğru şeyleri yapmakla ilgili değildir. Doğru şeyleri doğru sırayla yapmakla ilgilidir. Bu videoda sana çoğu insanın asla göremediği 3 aşamayı göstereceğim ve dürüst olacağım. Bu videonun mesajını içselleştirenler ve harekete geçenler önemli bir değişim yaşayacaklar. Karar senin. Sen hangisi olacaksın? Bunu birazdan sen seçeceksin. Ama önce küçük bir şey yap. Sadece bir kelime. Aşağıya yorum olarak sıra yaz. Bana bir teşekkür olsun diye değil, kendine bir hatırlatma olsun diye. Çünkü bu videodan sonra hayatta acele etme dürtüsü seni her yakaladığında o tek kelime aklına gelsin istiyorum. Yazdın mı? Güzel. Şimdi başlıyoruz. 500 yıl önce Machiavelli tam olarak bu örüntüye bakıyordu. Kişisel finansa değil elbette. İktidara, devletlere, imparatorluklara, ama gördüğü gerçek bugün senin banka hesabın için de geçerli. Güç sadece kaynaklara sahip olmaktan gelmez. Önce neyi inşa edeceğini, sonra neyi kontrol edeceğini, en son ne zaman genişleyeceğini bilmekten gelir. Yanlış sıra en güçlü hükümdarı bile bitirir. Para da aynen böyle çalışıyor. 3 aşama var ve bunların doğru sırayla gerçekleşmesi şart. Birinci aşama muhtemelen sana çok tanıdık gelecek çünkü büyük ihtimalle şu an tam onun içinde yaşıyorsun. İkinci aşama, servetin şekillenmeye başladığı yer. Üçüncü aşama ise neredeyse herkesin ulaşmak istediği ama çok azının ulaşabildiği yer. Ve nedeni gariptir. Parayla değil, muhakemeyle ilgilidir. Birinci aşama, sistemi içeriden çözmek. Birinci aşama, sana küçümsemen öğretilen aşamadır. Onu yüzlerce farklı şekilde anlatırlar sana. Zamanını paraya satmak. Sadece bir çalışan olmak. Güvenli yolu seçmek. Cesur insanlar işlerini bırakıp şirket kurarken senin oturup maaş beklemen. İnternette sürekli birileri sana der ki, birinci aşama kaçman gereken kafestir, başlangıç seviyesidir, para konusunda ciddileşene kadar mahkum olduğun yerdir. Ve bu bakış açısı sana yıllarını kaybettirebilir. Çünkü birinci aşama hiçbir zaman maaşla ilgili değildi. Maaş sadece yüzey. Asıl değer o yüzeyin altında öğrendiğin şeydi. Birinci aşama, sistemin iç işleyişini derinlemesine kavradığın yerdir. Şöyle düşün, maaşın senin okul harcın, öğrendiğin bilgi ise gerçek servetin. Çalıştığın şirket, koca bir sektörde paranın nasıl aktığını izlemen için sana para ödüyor. Çoğu insan sadece maaşı toplar, çok azı eğitimi toplar. Aradaki fark işte tam burada. Peki tam olarak neyi öğrenmen gerekiyor? 4 şey var ve hiçbiri iş tanımında yazmıyor. Birincisi, bu sektör gerçekten nasıl para kazanıyor? Cilalı versiyonu değil, gerçek versiyonu. En yüksek kar nerede? Değeri kim kapıyor? İşin çoğunu kim yapıyor? Ama kazancın çoğunu başkası mı alıyor? Sektörün hangi parçası sessizce büyüyor, hangi parçası ölüyor ama herkes sağlıklıymış gibi mi davranıyor? Anlamlı bir şey yaratan insanlar, işlerine bir iş gibi değil, bir harita gibi bakmaya başlayanlardır. İkincisi, erişim. Etkileyici unvanlara erişim değil, karar vericilere erişim. Parayı gerçekten hareket ettirebilen, anlaşmayı onaylayabilen, kapıyı açabilen, tek bir telefonla sonucu değiştirebilen insanlar. Bu ilişkiler sen artık hazırım dediğin gün ortaya çıkmaz. Yıllar alır. Küçük etkileşimlerle, güvenle, işe yarar olmakla, başkaları dikkat ederken orada bulunmakla kurulur. Bu ağı bir gecede üretemezsin. Onu sistemin içindeyken inşa edersin. Üçüncüsü, dağıtım. İşin sana öğrettiği en önemli şeylerden biri ve okulun genellikle en kötü anlattığı şey. Bir ürün, ona para vermeye razı insana gerçekte nasıl ulaşıyor?
Hangi kanallar tutarlı çalışıyor? Hangileri heyecan verici görünüp parayı yiyor? Neden vasat bir ürün bazen piyasayı ele geçirirken daha iyi bir ürün tamamen kaybolup gidiyor? Bunu yeterince uzun izlersen bir sezgi geliştirir. Fırsatları başkalarından önce görmeye başlarsın. Dördüncüsü, risk. Teorik risk değil, gerçek risk. Anlaşmaların başarıya ulaştığını da çöktüğünü de görürsün. Zeki kararlar verip yine de kaybeden insanlar görürsün. Ancak hasar ortaya çıktıktan sonra apaçık görünen hatalar yapan insanlar görürsün. Ve zamanla güvenden çok daha değerli bir şey geliştirirsin. Muhakeme. İşte bu yüzden başkalarının yaptığı hatalar alabileceğin en ucuz eğitimdir. Machiavelli tam da burada devreye giriyor. Prens de tekrar tekrar vurgular. Güçten önce hazırlık gelir. Bir hükümdar bir toprağı kontrol edebilmeden önce o toprağı anlamak zorundadır. Arazi önemlidir. İttifaklar önemlidir. Görünmez kurallar önemlidir. Yabancı bir toprağa onu incelemeden giren biri daha başlamadan dezavantajlıdır. İş dünyası da farksız. Hiç anlamaya zahmet etmediğin bir sistemin içinde akıllıca bir şey inşa edemezsin. Şunu hayal et, iki kişi aynı sabah, aynı şirkette, aynı maaşla işe başlıyor. Birinci kişi herkesin beklediğini yapıyor. Terfilerin peşinde koşuyor, ünvan topluyor. 10 yıl sonra işinde son derece iyi, rahat, saygın ve sıkışmış. İkinci kişi tamamen farklı bir oyun oynuyor. Belki daha düşük maaşlı bir pozisyonu seçiyor çünkü o pozisyon onu önemli kararlara yaklaştırıyor. Belki bir terfiyi reddediyor. Çünkü yeni rol onu aksiyondan uzaklaştırıp masa başı işlere gömecek. Maaşı değil yakınlığı büyütüyor. Sermayeye yakınlık, kararlara yakınlık, bilgiye yakınlık. 10 yıl sonra elinde birincinin asla inşa edemediği bir şey oluyor. Tüm sistemin zihinsel haritası. Ve o harita sahip olacağı bir şeyin temeli haline geliyor. Aynı başlangıç, aynı 10 yıl, tamamen farklı sonuç. Fark zeka değildi. Neyi toplamayı seçtikleriydi. Ve işte birinci aşama tam burada tehlikeli hale geliyor. Çünkü onu yanlış yapmanın iki yolu var. Birincisi çok erken ayrılmak. Herkes sana başarılı insanların 25 yaşında işini bırakıp muhteşem şeyler kurduğunu söylüyor. Sen de 26 yaşında ayrılıyorsun ama henüz yeterince öğrenmedin, yeterince anlaşma görmedin, yeterince ilişki kurmadın, sektörün ekonomisini yeterince derin anlamadın. 3 yıl sonra iş batıyor. Ve şimdi 30'lu yaşlarının başını hazır olmadan verdiğin bir kararın enkazını temizleyerek geçiriyorsun. Kişisel bir başarısızlık gibi hissettiriyor. Oysa çoğu zaman bu sadece yapısal bir hataydı. İkinci hata neredeyse tam tersi. Çok uzun kalmak. Maaş rahat hale gelir, ayrılmak zorlaşır. Ama bir noktada öğrenme eğrisi düzleşir, beklemenin bedeli büyür ve öğrendiklerini kullanma penceresi yavaşça kapanır. Peki, birinci aşamanın işini bitirdiğini nereden anlarsın? Güçlü bir sinyal var. Sektörünün parayı tam olarak nasıl kazandığını net şekilde açıklayabiliyorsun. Kimin kar marjını kaptığını, darboğazların ve fırsatların nerede olduğunu biliyorsun. Bunları henüz açıklayamıyorsan muhtemelen ayrılmaya hazır değilsin. Açıklayabiliyor ve sırf rahat olduğun için kalıyorsan en değerli yıllarını bekleyerek harcıyor olabilirsin. Tamamlanmış bir birinci aşama şuna benzer. Sektöründe olayların nasıl gelişeceğini daha gerçekleşmeden tahmin edebilirsin. Aramanı gerçekten yanıtlayacak birkaç gerçek ilişkin vardır. Değer yaratabileceğin veya optimize edebileceğin belirli alanları tespit etmişsindir. Ve geçişi panik yaşamadan yapmana imkan verecek kadar birikimin vardır. Birinci aşama işte o zaman biter. Belli bir maaşa ya da ünvana ulaşınca değil, makineyi kendi işleyişini kuracak kadar net görebildiğinde, ama makineyi görmek bir makineye sahip olmakla aynı şey değildir. O çizgiyi geçtiğin an asıl tehlike başlar. Çünkü artık öğrendiğin her şeyi sana ait olan bir şeye dönüştürmek zorundasın. Bu bizi ikinci aşamaya getiriyor. Dönüşüm. İkinci aşama dönüşüm. Burası öğrendiğin her şeyin ya mülkiyete dönüştüğü ya da seninle birlikte sessizce kaybolduğu yerdir. Çoğu insan serveti tam burada yanlış anlar. Çünkü bilgi seni zengin etmez. Yetenek seni zengin etmez. Hatta yüksek gelir bile otomatik olarak seni zengin etmez. Tüm hayatı boyunca mükemmel para kazanan ama sonunda şaşırtıcı derecede az servetle kalan insanlar var. Yeteneklerini hiçbir zaman mülkiyete dönüştürmedikleri için. İkinci aşamanın tüm amacı budur.
Zamanını, becerilerini, bilgini, ilişkilerini alıp varlığa dönüştürürsün. Şahsen harcadığın saatlerin ötesinde değeri olan, üretmeye devam edebilen, büyüyebilen, satılabilen ya da sen her gün başında olmadığında bile değer üretebilen bir şeye. Ve başta anlattığım o 48 milyon dolar tam burada sessizce kayboldu. Birinin sonunda işini bıraktığını düşün. Yıllarca sektörü inceledi, ilişkiler kurdu, neyin işe yaradığını ve yaramadığını öğrendi. Bir iş kuruyor. İlk yıllar acımasız. Uzun günler, kötü kararlar, işe alım hataları, nakit akışı sorunları, dışarıdan izleyen kimsenin anlayamayacağı bir stres. Ama sonunda oluyor, şirket yılda yaklaşık 2 milyon dolar kar üretiyor. Neredeyse her tanıma göre bu kişi kazandı. Sonra neredeyse her başarılı kurucunun yüzleştiği bir an geliyor. Sermayeye ihtiyaç duyuyor ya da tükenmiş ya da bir yatırımcı görmezden gelinmesi imkansız bir rakam teklif ediyor. İşin %30'unu satıyor. Para geliyor, kocaman bir zafer gibi hissettiriyor. Ama o %30 sadece bankada duran para değildi. Zamanla çok daha değerli hale gelebilecek bir varlığın parçasıydı. İş büyümeye devam etti diyelim. Karlar arttı, şirket daha değerli hale geldi. Birkaç yıl sonra o pay, kurucunun aldığı paradan 10 milyonlarca dolar daha değerli olabilirdi. Bu örnekte geleceğinden yaklaşık 48 milyon dolar buharlaştı. Kaybettiği için değil, onu yaratabilecek şeyi sattığı için. İşte ikinci aşamanın karanlık yüzü bu. En pahalı kararlar verdiğin anda kayıp gibi görünmez. Zafer gibi, rahatlama gibi, güvenlik gibi görünürler. Onları tehlikeli kılan da budur. İçindeki neredeyse her şey sana bugünkü garanti parayı almanı söyleyecek. Ama bazen bugünkü garanti para yapabileceğin en pahalı seçimdir. İkinci aşamanın gerektirdiği zihniyet değişimi bu. Birinci aşamada zamanına para ödendi. İkinci aşamada mülkiyetine para ödenmesini sağlamalısın. Bir çalışan sorar, ne kadar kazanacağım? Bir sahip sormak zorundadır. Bu şey ben olmadan çalışmaya devam ederse ne kadar değerli olur? Çünkü biri bir şirket kurup hala bir çalışan gibi düşünebilir. İnsanlar işte böyle farkında olmadan çok pahalı işler kurar. Daha çok çalışır, daha çok kazanır, ciro artar ama her şey hala onlara bağlıdır. Bir varlık inşa etmiyorlardır. Sadece kendi çabalarından çekebilecekleri para miktarını artırıyorlardır. Ve bu sürekli tekrarlanan tehlikeli bir fikre bağlanıyor. Tutkunun peşinden git. Para eninde sonunda gelir. Kulağa harika geliyor. Ama tutku ikinci aşamanın motoru değildir. Yapı öyledir. Asıl soru bunu seviyor muyum? Değil. Bu sahip olabileceğin bir şeye dönüşebilir mi? İnşa ettiğin şeyin yapısı senin varlığını sonsuza kadar gerektiriyorsa tavanın en baştan tasarıma gömülmüştür. Machiavelli bunu daha büyük ölçekte anlamıştı. Söylevlerde farklı siyasi modelleri karşılaştırır ve bir devletin yapısının ne olabileceğini nasıl belirlediğini gösterir. Bazı sistemler istikrar için, bazıları genişleme için tasarlanmıştır. En başta seçtiğin tasarım, daha sonra neyin mümkün olacağının sınırlarını çizer. Rahatlık için inşa edersen rahatlık alırsın. Mülkiyet, ölçeklenebilirlik ve bağımsızlık için inşa edersen yıllarca büyüyebilecek bir şey yaratırsın. İki girişimciyi düşün. İkisi de benzer işler kuruyor, kabaca aynı parayı kazanıyor ama bir yapısal seçimde ayrışıyorlar. Birinci kişi her şeyi kendi etrafında kuruyor. Her müşteri ona ihtiyaç duyuyor. Her karar ondan geçiyor. Bilgisi kafasının içinde yaşıyor. Bir ay çalışmayı bıraksa her şey yavaşlıyor. Dışarıdan başarılı görünüyor ama iş bir varlık değil. Üstünde şirket adı yazan, talepkar bir işten ibaret. İkinci kişi bilinçli olarak sistemler kuruyor. Süreçler yazılı, çalışanlar eğitiliyor, müşterilere kurucu şahsen her şeyle ilgilenmeden hizmet verilebiliyor, bilgi tek bir kafada hapsolmuyor. Ürünler tekrarlanabilir, operasyonlar ölçülebilir hale geliyor. Sahibi geri çekildiğinde iş çalışmaya devam ediyor. Başta daha yavaş görünüyor. Her şeyi kendisi yapmak yerine insanları eğitmeye zaman harcıyor. Uzun vadeli bağımsızlık için biraz kısa vadeli verimlilik feda ediyor. Ama bu yılın gelirini değil, bu yılın çabasının ötesinde ayakta kalabilecek bir şeyi optimize ediyor. 5. yılda fark hala ince olabilir. 10. yılda muazzam hale gelir. Biri işine sahip, diğeri bir varlığa. İkinci aşamanın içindeki iki büyük tuzak da en az birincisi kadar tehlikeli. Birincisi çok az dönüştürmek.
Sonsuza kadar operatör kalırsın, saatlerini satmaya devam edersin. Sadece daha yüksek fiyata. Belki saati 500 dolara danışmanlık yapıyorsun. Belki 6 haneli maaş alan bir uzmansın. Bu şekilde çok para kazanabilirsin. Ama gelir servetle aynı şey değildir. 20 yıl boyunca olağanüstü bir saat ücretiyle çalışan, son derece yetenekli bir uzmanı düşün. Milyonlar kazanabilir ama çalışmayı bıraktığı an gelir yok oluyorsa gerçekte neye sahipti? Başarılı bir kariyere evet ama şart değil ki bir servete. Zamanını çok yüksek fiyata kiraya vermiş. Sen ortaya çıkmayı bıraktığın an her şey yok oluyorsa ikinci aşamayı bitirmedin. Sadece daha iyi para alan biri oldun. İkinci tuzak daha kötü. Sonunda bir varlık inşa edip onu berbat şartlarda satmak. İşte 48 milyon dolarlık hata bu. Korku, tükenmişlik ya da ego belirir, biri hayat değiştirici görünen bir para teklif eder ve sen çok fazlasını çok erken satarsın. Büyüyebilecek kısmı verir, güvenli hissettiren kısmı tutarsın. Psikolojik tuzak bu. Önündeki rakam gerçek, gelecekteki değer belirsiz. İnsanlar doğal olarak kesinliği tercih eder. Böylece garanti parayı alıp yükseliş potansiyelini sessizce teslim edersin. Güvenlik istemekte mantıksız bir şey yok. Sorun, güvenliği değerle karıştırmak. İkisi her zaman aynı şey değildir. Peki ikinci aşamayı doğru yürütüp yürütmediğini nasıl anlarsın? Kendine rahatsız edici bir soru sor. Bir yıl boyunca tamamen çalışmayı bıraksan, gelirine ne olurdu? Gelmeye devam eder miydi, yoksa birkaç hafta içinde çöker miydi? Gelirin neredeyse anında yok oluyorsa, hala çabanı satıyorsun. Bu sorun değil ama hangi oyunu oynadığını fark etmen gerekiyor. Çünkü ismini koymayı reddettiğin bir sorunu çözemezsin. Tamamlanmış bir ikinci aşama farklı görünür. Senin sürekli varlığını gerektirmeden değer üreten bir şeye sahipsin. İş, talep arttığında kırılmadan büyüyebiliyor. Ve belki en önemlisi, bugünkü nakit ile yarınki değer arasındaki farkı anlıyorsun. Çünkü zengin insanlar mutlaka bugün çekebilecekleri nakdi maksimize edenler değildir. Çoğu zaman nakdi ne zaman almamaları gerektiğini anlayanlardır. Bu aşama sadece kâra geçtiğin için bitmez. İnşa ettiğin şey gerçekten kendi ayakları üzerinde durabildiğinde biter. Bilgiyi mülkiyete, çabayı bir varlığa çevirdin. Gerçek servet işte orada başlar. Ama şimdi garip bir sorun ortaya çıkıyor. Sonunda çalışan, değer üreten bir varlığın var. Belki bir kısmını sattın. Artık gerçek sermayen var. Ve soru değişiyor, artık servet nasıl yaratılır? Değil, zaten yarattığım servetle ne yapacağım? Bu bizi son aşamaya getiriyor. Üçüncü aşama, devreye alma. Bu, herkesin doğrudan atlamak istediği aşama. Yatırım yapmak, parayı çalıştırmak, sen uyurken sermayenin büyümesini izlemek. Bu tavsiyeyi hayatın boyunca duydun. Erken başla, endeksi al, sabırlı ol, bileşik getirinin işini yapmasına izin ver. Bunların hiçbiri illa yanlış değil. Sorun şu ki çoğu insana üçüncü aşamayla başlaması öğretildi. Anlamlı sermaye yaratmayı hiç öğrenmeden sermayeyi devreye almaları söylendi. Sıranın bozulduğu yer tam burası. Çünkü yatırım yoktan servet yaratmaz. Zaten var olanı çoğaltır. Ve çarpma işlemi acımasızca dürüsttür. Küçük bir sayıyı 30 yıl çarp, saygın bir sayı elde edersin. Büyük bir varlığı onlarca yıl bileşik büyüt, tamamen başka bir şey yaratırsın. 32 yaşında kişisel finans kitaplarının söylediği her şeyi yapan birini düşün. Tutarlı biriktiriyor, her ay yatırım yapıyor, hiçbir katkıyı kaçırmıyor, belki yılda 20 bin dolar ayırıyor. Disiplinli, sabırlı, neredeyse her şeyi doğru yapıyor. Ve evet, onlarca yıl sonra rahat bir portföy, sağlam bir emeklilik, finansal güvenlik kurabilir. Bu değerli. Ama neyin olmadığına dikkat et. Çoğu insanın hayal ettiği anlamda servet değil. 30'lu ya da 40'lı yaşlarında özgürlük yaratmıyor, 10 yıllar erken işi bırakma imkanı vermiyor. Çünkü ikinci aşamayı tamamlamadan üçüncü aşamayla başladı. Yaratmayı hiç öğrenmediği sermayeyi çoğaltmaya çalışıyordu. İşte bu yüzden devreye alma servet yaratmaz, onu çoğaltır. İkinci aşama, üçüncü aşamanın çoğaltacağı şeyi yaratır. Bu ayrımı kaçırmak kolay ama para hakkında düşünme şeklini tamamen değiştirir. Yılda 20 bin dolar yatıran biri, birikim ve bileşik büyümeyle yavaş yavaş servet inşa ediyor. Değerli bir iş kuran, devredilebilir bir varlık yaratan ve sonunda milyonlarca dolarlık devreye alınabilir sermayesi olan biri
farklı bir oyun oynuyor. İkisi de disiplinli, ikisi de sabırlı olabilir ama başlangıç noktaları aynı olmadığı için sonuçları da aynı olmak zorunda değil. İşte bu yüzden üçüncü aşama sonraya gelmeli. Yatırım kötü olduğu için değil, zaten devreye alınmaya değer bir şey yarattığında çok daha güçlü hale geldiği için. Ama insanlar üçüncü aşamaya ulaştıktan sonra bile her şeyi mahvedebilir. Ve bunu yapmanın en kolay yolu devreye almayı spekülasyonla karıştırmaktır. Dışarıdan benzer görünürler. İkisi de parayı bir yere koymayı, ikisi de grafik ve projeksiyon içerebilir. Ama temelde farklıdırlar. Devreye alma, bir şeyin neden değer yaratması gerektiğini anladığın için sermayeyi oraya koymaktır. Spekülasyon, başka birinin daha fazla ödeyeceğini umduğun için sermayeyi riske atmaktır. Birinin 20 yıl boyunca bir iş kurduğunu düşün. Her aşamadan geçiyor, sonunda ciddi servet üretiyor. Ve sonra huzursuzlanıyor. Belki sıkılıyor, belki daha büyük getiri istiyor, belki yıllarca süren başarıdan sonra kendini yenilmez hissediyor. Servetinin büyük kısmını birkaç agresif bahse koyuyor. 3 heyecan verici fırsat, devasa yükseliş potansiyeli. Etrafındaki herkes onlardan bahsediyor, hikayeler ikna edici, projeksiyonlar inanılmaz görünüyor. Sonra işler ters gidiyor. Bir şirket çöküyor, biri aşırı değerli çıkıyor, üçüncüsü vaat ettiğini teslim etmiyor. Ve birden 20 yıllık emek suyun altında kalıyor. Bu devreye alma değildi, spekülasyondu. Devreye alma zaten kazandığın şeyi korumak ve büyütmek içindir. Spekülasyon onu yok edebilir. İşte bu yüzden üçüncü aşama paradan daha değerli bir şey gerektirir. Muhakeme. Para, bilgi, danışman, erişim, zaman satın alabilir. Ama iyi muhakemeyi öylece satın alamaz. Muhakeme, deneyimle, hatalarla, başkalarının hatalarını izleyerek inşa edilir. Ne zaman hareket edip ne zaman kımıldamadan durulacağını öğrenerek. Gerçek bir fırsatla, güzelce paketlenmiş bir tuzak arasındaki farkı anlayarak, bir öğleden sonra da bir servet miras alabilirsin. Ama onu elde tutmak için gereken muhakemeyi miras alamazsın. İşte bu yüzden deneyimsiz servet bu kadar hızlı yok olabilir. Para gelir, alışkanlıklar gelmez, muhakeme gelmez ve eninde sonunda sermaye onu daha iyi yönetebilecek birini bulur. Machiavelli de benzer bir şey anlamıştı. Söylevlerde bazı sistemlerin nesillerce ayakta kalırken diğerlerinin neden zayıfladığını inceliyor. Döndüğü fikirlerden biri yenilenme. Güçlü sistemler bir zamanlar işe yaramış olana körü körüne güvenmez. Temellerine döner, yeniden değerlendirir, uyum sağlar. Servet de öyle çalışır. Bir servet kurup düşünmeyi bırakmazsın. Bağlı kalırsın, öğrenmeye devam edersin, neyin değiştiğini fark edecek kadar dünyaya yakın kalırsın. Çünkü servete en büyük tehdit her zaman bir piyasa çöküşü değildir. Bazen mesafedir. Başarılı olur, her şeyden uzaklaşır. Dikkat etmeyi bırakırsın. Bilgin eskir, sezgilerin yavaşlar ve bir zamanlar apaçık gelen kararlar zorlaşır. Sermaye işte o zaman savunmasız hale gelir. Serveti uzun süre koruyan insanlar oyundan tamamen kaybolmazlar. Rollerini değiştirirler. Artık her işi yürütmeleri gerekmez ama dahil kalırlar. Bir kurulda otururlar, mentorluk yaparlar, her yıl özenle seçilmiş birkaç yatırım yaparlar. Amaç iş olsun diye faaliyet değil, muhakemeyi canlı tutmaktır. Çünkü muhakeme de bir varlıktır ve bir banka hesabının aksine kullanmayı bıraktığında değer kaybeder. İşte bu yüzden üçüncü aşamanın en sağlıklı hali telaşlı değildir, sakindir. Devreye alma işlerken her hafta bir sonraki büyük şeyin peşinde koşuyormuş gibi hissetmezsin. Sürekli portföyünü kontrol etmez, umutsuzca bir sonraki fırsatı aramaz, hala kazanabildiğini kanıtlamak için para riske atmazsın. Sabırlısındır. En zor kısmı zaten yaptığını anlarsın. Makineyi kurdun, şimdi sadece çalışmaya devam etmesini sağlıyorsun. Servetin eninde sonunda hissettirmesi gereken şey budur. Heyecan değil, sakinlik. Paran senin sürekli ilgini gerektirmeden büyüyor. Paraya ihtiyacın olduğu için değil, riskleri anladığın ve yanılmayı rahatça kaldırabildiğin için risk alıyorsun. Biri güçten gelir, diğeri zorunluluktan. Üçüncü aşamanın nihai amacı para bile değildir. Dayanıklılıktır. Miras. Yaşarken inşa ettiğin bir şeyin sen artık burada olmadığında bile değer üretebilme yeteneği. Sermaye, senin hiç çalışmayacağın bir şirketi fonlayabilir, aileni destekleyebilir, eğitimi fonlayabilir, henüz doğmamış insanlar için fırsatlar yaratabilir. Bugünkü kararların
hiç tanımayacağın insanları etkileyebilir. Bu, servetin yapabileceği en güçlü şeylerden biri. Ama tersi de doğru. Kötü muhakeme aynı fırsatı yok edebilir. 30 yılda kurulan bir servet 5 yılda yok olabilir. Kişi zeki olmadığı için değil, sıraya saygı duyulmadığı için. Şimdi diğer versiyonu hayal et. Birinci aşamayı tamamlıyorsun. Sistemi içeriden öğreniyor, insanları, teşvikleri, dağıtımı, riskleri anlıyorsun. Sonra ikinci aşamaya giriyorsun. Öğrendiğini mülkiyete dönüştürüyor. Sensiz ayakta kalabilecek bir şey kuruyorsun. Değeri bileşik büyüsün diye onu yeterince uzun elinde tutuyorsun. Ve ancak o zaman üçüncü aşamaya giriyorsun. Artık devreye alacak anlamlı bir şeyin var. Küçük miktarlarla zengin olmaya çalışmıyorsun. Gerçek sermayeyi korumak ve büyütmek için kullanıyorsun. Zamanın senin oluyor, kararların yavaşlıyor. Her fırsata evet demen, her trendin peşinden koşman gerekmiyor. Bekleyebilirsin. Ve beklemek bir rekabet avantajına dönüşür. O hayatta sıradan bir salı gününü hayal et. Geç kaldığın için dehşete kapıldığın bir alarm yok. Nefret ettiğin bir işten gelen baskı yok. Tek bir masrafın ayı mahvedip mahvetmeyeceğine dair telaşlı hesaplar yok. Bunun yerine zamanla uyanıyorsun. Birkaç önemli karar veriyorsun. Gerçekten değer verdiğin insanlarla vakit geçiriyorsun. Çalışıyorsun çünkü bir şey ilgini hak ediyor. Saat sana sahip olduğu için değil. Bu, hayatın fantazi versiyonu değil. Her aşama işini yaptığında sıranın üretebileceği şeyin ta kendisi. Ve orada olmayan şeye dikkat et. Dramatik bir bitiş çizgisi yok. Dev bir skor tabelası yok. Sadece umutsuzluğun yokluğu. Gerçek servetin satın alabileceği şey bu. Sadece eşyalar ya da daha büyük bir sayı değil. Panik olmadan karar verebilme yeteneği. Ve şimdi tüm sırayı net görebiliyorsun. Birinci aşama, sistemi içeriden öğren. İkinci aşama, bildiğini sahip olduğun bir şeye çevir. Üçüncü aşama, inşa ettiğini devreye al ki büyüsün, hayatta kalsın ve senden sonra da yaşasın. Her zaman bu sırayla. Çünkü bir aşamayı atladığında o aşamayı ortadan kaldırmazsın. Sadece o aşamanın çözmek için tasarlandığı sorunları yaratırsın. Birinci aşamayı atla, anlamadığın bir şeyi kurmaya çalışırsın. İkinci aşamayı atla, hiç yaratmadığın sermayeyi yatırmaya çalışırsın. Üçüncü aşamaya acele et, yıllarca inşa ettiğin serveti yok etme riskine girersin. İşte bu yüzden sıra önemli. Ve bu bizi o 48 milyon doları kaybeden kişiye geri getiriyor. Tembel değildi, aptal değildi, şanssız da değildi. Tek bir yapısal hata yaptı. İkinci aşamanın tam ortasındayken üçüncü aşamanın kesinliğine uzandı. Mülkiyeti anlık parayla takas etti. Ve varlık büyümeye devam ettiği için o kararın bedeli devasa hale geldi. Uyarı bu. Satmanın her zaman yanlış olduğu değil. Gerçekte ne sattığını anlaman gerektiği. Bugünkü nakit apaçık ortada, gelecekteki değer görünmez. Ve görünmez şeyleri küçümsemek kolaydır. Yani asıl soru yeterince çok çalışıp çalışmadığın değil. Çok daha basit. Gerçekte hangi aşamadasın? Ve bu aşamayı bitirmeden başka bir aşamayı mı çalıştırmaya çalışıyorsun? Belki şu an birinci aşamadasın. O zaman öğrenmekten utanmayı bırak. Sistemi incele, paranın nasıl hareket ettiğini izle, ilişkiler kur, riski öğren. Geride değilsin. İkinci aşamayı mümkün kılacak bilgiyi topluyorsun. Belki zaten ikinci aşamadasın. O zaman geliri mülkiyetle karıştırmayı bırak. Kendine sor. Bir varlık mı inşa ettin yoksa sadece daha karlı bir iş mi? Sistemler kur. Devredilebilir bir şey yarat, işi sana daha az bağımlı hale getir. Ve biri önüne büyük bir çek koyduğunda sadece ne aldığını değil, ne verdiğini de sor. Belki üçüncü aşamaya ulaştın. O zaman işin değişti. Artık para kazanabildiğini kanıtlamaya çalışmıyorsun. Paranın hayatta kalmasını sağlıyorsun. Dikkatli devreye al, heyecanı fırsatla karıştırma, muhakemeni keskin tut. Çünkü artık mesele zengin olmak değil, fakirleşmenin zorlaşması ve bu çok farklı bir amaç. Belki de tüm bu sürecin en derin dersi bu. Zengin olmak sadece daha çok şey yapmakla ilgili değil. Doğru şeyi, doğru zamanda yapmakla ilgili. Önce öğren, sonra dönüştür, en son devreye al. 3 aşama, tek bir emir. Ve o emri yanlış vermenin ömür boyu sürecek sonuçları. Eğer bu bakış açını değiştirdiyse burada durma. Çünkü bu videoda duyduğun şey buzdağının sadece görünen kısmı. Psikolojinin, gücün ve servetin daha derin katmanları tek bir videoya sığmaz. İşte tam bu yüzden potansiyelinin tamamına ulaşanların sayısı sınırlı kalıyor. Eğer bu bilgiyi hayatına katmak istiyorsan abone ol.
Çünkü buradaki her video özenle hazırlanıyor. Zihnini keskinleştirmek, değerini artırmak ve seni kalabalığın arasından sıyırmak için. Gürültü yok, sadece strateji. Çoğu insan bu videoyu izleyecek ve unutup gidecek. Küçük bir azınlık kalacak ve değişecek. Hangisi olacağına şimdi karar ver.